Merhabalar, herkese sevgiler, selamlar. Bugün Japonya'nın nüfus probleminden bahsedeceğiz. Japonya nüfus erimesine çare olarak yabancılara başvuruyor. Daha fazla yabancı işçi ve çalışanı Japonya'ya çekmeye, getirmeye gayret ediyor. Yabancılara her zaman şüpheyle yaklaşan bir kültüre sahip olan Japonlar, azalan ve yaşlanan nüfus nedeniyle kapılarını yabancılara açmak zorunda kaldılar. Japonya'da ikamet eden yabancıların sayısı geçtiğimiz yıl rekor bir düzeyde arttı. %11 oranında artarak 3,3 milyona çıktı. Sadece bir yılda 330 bin yeni yabancı Japonya'da ikamet etmeye başladı. Ve bu hızla devam eder ise, yani Japonlar sadece bu şu ana kadarki performansıyla yabancı almaya devam etseler bile yabancıların Japonya nüfusu içerisindeki oranı %10'u aşacak. Üstelik yeni gelenler daha genç insanlar oldukları için bunların ekonomi içerisinde, toplum içerisinde daha aktif rollerde yer alacağını söylemek mümkün. Japonya değişiyor. Almanya gibi oluyor, Fransa gibi oluyor. Yabancı sayısı mecburen artıyor, artırılıyor. Japonya İçişleri Bakanlığı'nın çarşamba günü bu hafta yayınladığı yıllık rapora göre ülke kronik olarak düşük doğum oranlarıyla boğuşurken ülke nüfusu üst üste 15. yılında da küçüldü, azaldı. Ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artışa rağmen Japonya'nın nüfusu geçtiğimiz yıl 861 bin kişi birden azaldı ve 121 milyon 561 bin kişiye düştü. Japonya'nın nüfusu 2009 yılında zirve noktasına çıkmıştı. Yani tarihinin gördüğü en yüksek noktaya çıkmıştı. 127 milyonluk bir nüfusa ulaşmıştı Japonya. Zirvenin anlamını biliyorsunuz. Bazıları zirveyi en yüksek noktaya çıkmak olarak görürler. Oysa ki zirve aynı zamanda düşmeye başladığınız yerdir, noktadır. Nerede zirveye ulaşırsanız oradan düşüyorsunuz demektir. İşte Japonya 2009 yılından bu yana azalıyor, o zirve noktasından aşağıya düşüyor. İşin kötü tarafı şu, bu düşüş ilk başlarda hafif bir şekilde seyrederken artık hızlanmaya başladı. Hani derler ya, tepe taklak bir düşüşe dönüşmeye başladı. Neden? Çünkü nüfus artışı ağırlıklı olarak insanların yaşlanmasından kaynaklanıyordu. Bir yandan çocuk yapmıyorlar, diğer taraftan çok yaşlanıyorlar. 100 yaşına geliyorlar. Elbette sonsuza kadar yaşayamayacaklar için de belli bir çizgiden sonra ölümler çok daha hızlı oluyor ve doğumların sayısını geçiyor. Bu hızla devam eder ise Japonya nüfusunun 25 yıl içerisinde 100 milyona, takip eden 50 yıl içerisinde ise 50 milyona düşmesi bekleniyor. Başka bir deyişle bu yüzyılın sonunda Japonya'nın nüfusu yarı yarıyadan fazla azalacak ve Japonya Türkiye'nin nüfusunun neredeyse yarısı kadar bir nüfusa sahip olacak. Ülkedeki ölüm sayısı bakanlığın ilgili verileri toplamaya başladığı 1979 yılından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Yeni doğan sayısı ise yeni bir düşüşe geçmiş durumda. Japonlar bir türlü yeni doğan çocuk sayısını artıramıyorlar. Resmi verilere göre Japonya düşük doğum oranları ve artan ölüm oranlarını ek olarak dışarıya da net göç vermeye başladı. Bir süredir veriyor. Her yıl ortalama 10 bin Japon başka ülkelere yerleşiyor. Göç edenler ise genelde genç Japonlar. Japonya'daki genel düşük doğum oranı eğilimi devam eder ise birçok şehrin haritadan silinmesi, yok olması tehlikesiyle karşı karşıya olunduğu uyarıları yapılıyor. Geçen yılki bir araştırmada 2050 yılına kadar belediyelerin %40'ından fazlasının yok olabileceği belirtildi. Nüfus uzmanlarına göre azalan ve yaşlanan nüfus pek çok köy ve kasabayı hayalet şehirlere, hayalet kasabalara çevirebilir. Yani Japonya denince aklımıza kalabalıklar gelirdi. Ama bundan sonra büyük ihtimalle sakin, sessiz yerler gelmeye başlayacak. Nüfus erimesi sadece Japonya'da değil, komşusu Güney Kore'de de nüfus çökmesine dönüşmüş durumda. Çin ise sırada. Çin'de de çok ciddi bir nüfus erimesi başladı. Önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bu bir ciddi çöküşe yol açacak gibi duruyor.
Hükümetler çare bulmakta zorlanıyorlar. Hiçbir önlem bu dramatik çöküşe fayda etmiyor. Japonya Başbakanı Kishida'ya göre nüfus çökmesi Japonya'nın karşılaştığı en büyük varoluşsal tehlikelerin başında geliyor. Yaşlanan ve azalan nüfus ekonomiyi, sigorta sistemini, emeklilik sistemini, toplumsal düzeni yıkıcı etkilerle sarsıyor. Pek çok iktisatçıya göre bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ekonomisi olan Japonya'yı 4. sıraya iten de çöken nüfusu. Japonya şu anda dünyanın en büyük 4. ekonomisi. Ama görünen o ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 5. ekonomiye düşecek ve belki de daha sonra 6-7 diye bu gerileme devam edecek. Bunun da en büyük sebebi nüfusundaki azalma, erime. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.